iPhone 14'ün çıkmasına sayılı günler kalmışken iPhone 11 hala alınır mı? Bu konu hakkında konuşacağız. Açıkçası bu videonun sadece şu an için değil, önümüzdeki süreçlerde de izleneceğini düşünüyorum. Çünkü burada anlatacağım bilgiler iPhone 14 çıktıktan sonra da çok fazla bir değişikliğe uğramayacak. Öncelikle telefon piyasasından bahsetmem gerekirse şu anda ülkemiz özelinde fiyatlar inanılmaz derecede artmış durumda. Artık $200 yani 5000 TL bandında elle tutulur, gönül rahatlığıyla önerebileceğim neredeyse hiçbir cihaz kalmamışken orta segmentin biraz daha üstüne geldiğimizde 10.000 TL bandını görebiliyoruz. Bunun bir kademe üstünde eski ama amiral gemisi bir cihaz almak istiyorum dediğinizde de 15.000 TL bandına çok rahatlıkla çıkabiliyoruz. Bu noktada da baktığımız zaman $800'lık bir fiyattan bahsediyoruz. Şu an için iPhone 11'in güncel fiyatlarına geldiğimizde de 64 GB olarak 14.000 TL civarında bulunabilirken 128 GB'lık versiyonda 15.000 TL civarında. Öncelikle eğer bu videoyu iPhone 14'ün lansmanından önce izliyorsanız bu fiyatlar geçerli olacak. Ancak lansmandan sonra izliyorsanız bu fiyatların çok ciddi bir şekilde artacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkemizdeki dolar kurundaki yükselişten dolayı maalesef yeni modeller çıksa da iPhone 11'in fiyatlarında ben ciddi bir zam bekliyorum. Bildiğiniz gibi her sene Apple eski telefonların fiyatlarında $100'lık bir indirime gidiyor. Bu noktada iPhone 11'in fiyatının da $400'a düşeceğini düşünürsek buradaki dolar kurundaki artışı da hesaba kattığımızda iPhone 11'in baz versiyonu 64 GB'lık modeli maksimum 16.000 TL'ye kadar çıkabilir. Bu noktada ben çok fazla bir zam beklemiyorum. Çünkü söylediğim gibi $100'lık bir indirim geleceğinden dolayı en azından dolar kurundaki farkın çok ciddi bir şekilde yansımaması gerekiyor. Bu noktada da maksimum 16.000 TL, tahminimce de 1000 TL'lik bir zam gelecek. Yani 15.000 TL bandında biz bu telefonu alabileceğiz. Yani bu videoyu sonradan izliyor olsanız bile iPhone 11'in çok fazla zamlanacağını düşünmüyorum. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hiç uzatmadan iPhone 11'in tasarımıyla incelemeye başlayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlarsak telefonumuzun arka kısmına baktığımızda parlak ve oldukça parmak izi tutan bir yüzey bizleri karşılıyor. iPhone 11'in malzeme yapısı gerçekten üst segment bir telefon olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapağımız cam, çerçevelerimizde ise uzay endüstrisinde kullanılan 7000 serisi alüminyum malzeme ile geliyor. iPhone 11'i kullanırken oldukça premium hissettirdiğini de söyleyeyim. iPhone 11 8.3 mm'lik kalınlığa ve 194 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası iPhone 11 uzun süreli kullanımlarda pek fazla elimizi yormuyor. Bunun yanında telefon darbeleri ve çizilmelere karşı da önemli derecede başarılı diyebilirim. Şu ana kadar arka kapağında herhangi bir çizikle ve de çerçevelerinde de bir ezilme problemiyle karşılaşmadım. Dostlar, yani iPhone 11'i aldığım ilk günkü kondisyonunu halen koruyor diyebilirim. Şimdi cihazımızın ekran özelliklerine geçtiğimizde iPhone 11'de bizleri 6.1 inç boyutunda 828p diyebileceğimiz HD Plus çözünürlüklü 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD bir panel karşımıza çıkıyor. Ekran tazeleme hızımız ise standart 60 Hz olarak önümüze çıkıyor. Bence bu ekranın en geride kaldığı nokta ekranın sunmuş olduğu görsel deneyim değil, akıcılık kısmı. Özellikle 90 veya 120 Hz yenileme hızı sunan bir telefondan geçtiğimizde her ne kadar stabil bir şekilde çalışsa da menüler arasında dolaşırken veya bir internet sitesinde aşağı yukarı kaydırdığımızda 60 Hz ile 120 Hz farkını net bir şekilde hissediyoruz. Dostlar, iPhone 11 ile herhangi bir video veya dizi film izlerken de bize iyi bir görsel deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Yani iPhone 11'in HD Plus ekranı bize hiç de düşük çözünürlükte bir ekran gibi hissettirmiyor. Ekrana baktığınızda gayet net, pürüzsüz ve canlı bir renk başarımının olduğunu görüyorsunuz. Ekranımızın maksimum parlaklığı da 625 nit seviyesinde. Bu değerle güneş ışığı altında bizi üzmediğini de belirteyim. Şimdi iPhone 11'in en önemli noktalarından birine, yani kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta ikili bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. 12 megapiksel f1.8 diyafram değeriyle gelen 6 elementli lense ve HDR ve yapay zeka desteğine sahip olan bir ana kamera iPhone 11'de kullanılmış. Buna ek olarak yardımcı kameramızda 12 megapiksel f2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açı kamerası. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda iPhone 11 ana kamera performansı olarak hem düşük ışıkta hem de yeterli derecede ışık kaynağının olduğu ortamlarda giriş seviyesi profesyonel kameraları aratmayacak derecede bir performans
performans sergiliyor. Yani bu da günümüzde çoğu kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyinde üstünde diyebilirim. Ultra geniş açı kamerası da gayet iyi sonuçlar veriyor ama tabii ki ana kamera kadar başarılı değil. Video çekim performansı olarak ise tartışmasız şekilde bu fiyat bandında iPhone 12 mini'yi saymazsak açık ara en başarılı cihaz diyebilirim. iPhone 11 arka kameraların her ikisiyle de 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını bize rahatlıkla veriyor ve 1080p 120 FPS ve 240 FPS'te de slow motion videolar çekebiliyoruz. Dostlar, iPhone 11'in sunmuş olduğu video performansıyla YouTube veya Instagram gibi platformlarda rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Videolarda stabilizasyon çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Cihazımızda hem optik hem de elektronik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Buna ek olarak sinematik stabilizasyon da yazılımsal olarak eklenmiş durumda. iPhone 11 ile oldukça akıcı ve düzgün bir şekilde video çekebiliyoruz. Zaten iPhone 11 almamdaki en büyük etken de video performansıydı. iPhone 11'in ön kamerasına bakarsak çentiğin içine konumlandırılmış 12 megapiksel f2.2 diyafram değeriyle gelen yapay zeka HDR ve portre modu destekli bir kamera bizleri karşılıyor. Bunun yanında yardımcı kamera olarak da derinlik algılama kamerasına yer verilmiş. Ön kameranın da video çekim performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. 4K 60 FPS desteğini de burada görüyoruz. Dostlar, kameralarla ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda iPhone 11'in fiyatını tam anlamıyla hak ettiğini düşünüyorum. Odağınız genel olarak kamera ise kesinlikle iPhone 11'i almaya çalışın derim. iPhone 11'de 7 nanometre mimariyle Apple'ın A13 Bionic işlemcisiyle geliyor. RAM tarafında LPDDR4 formatında 4 GB RAM bizlere standart olarak sunuluyor. iPhone 11 ile menüde gezinirken, son uygulamalar arasında geçiş yaparken ve diğer tüm uygulamaları kullanırken bizlere lagsız herhangi bir gecikme olmadan tepkisel bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Oyun performansına da göz atarsak PUBG'de akıcı, dengeli HD ve HDR grafiklerde 60 FPS desteğini bize rahatlıkla veriyor. Bunun yanında en yüksek grafiklerde de yani Ultra HD'de de 45 FPS'te oynayabiliyoruz. Oyun esnasında hangi sahne olursa olsun herhangi bir FPS drop'uyla karşılaşmıyoruz. PUBG haricinde diğer tüm oyunlarda da en üst grafiklerde 60 FPS'te gayet akıcı ve stabil bir oyun deneyimi yaşatıyor. Yani oyuncular için de iPhone 11'in özellikle FPS konusunda herhangi bir iniş çıkış yaşamadığımız için çok avantajlı bir model olduğunu söyleyebilirim ve uzun yıllarda bu performansını kesinlikle koruyacaktır. Telefonumuzda bulunan 4 GB'lık RAM'in de gayet yeterli geldiğini belirteyim. iOS ekosistemi zaten çok fazla RAM miktarına ihtiyaç duyan bir sistem değil. Bu yüzden iPhone 11 ile arka planda 5-6 uygulama açık bıraksak dahi bize herhangi bir yavaşlama problemi yaşatmıyor. iPhone 11'i öne çıkaran noktalarından biri de batarya performansı diyebiliriz. iPhone 11'de 3110 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kutu içeriğimizden herhangi bir adaptörün çıkmadığını belirteyim. iPhone 11'in batarya performansına geldiğimizde oyun oynamadan gündelik kullanımda 9 saatlik ekran süreleri görebiliyoruz. Buradaki 3100 mAh'lik batarya sizi kesinlikle şaşırtmasın. Çünkü Apple'ın hem işlemcileri hem de iOS'in pili oldukça verimli bir şekilde kullanması sayesinde bu pil bize gün içinde rahatlıkla yetiyor. Bunun yanında telefonu yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız da 2 güne kadar çıkarabilecek bir batarya performansının olduğunu belirteyim. Ama tabii ki 2-3 saat oyun artı gündelik kullanımın olduğu bir senaryoda ekran süremiz 6 ila 7 saat civarına düşüyor. Telefonumuzun yazılım kısmında bildiğiniz gibi iOS 13'te duyurulmuştu. Şu anda en güncel sürüm olan iOS 15'te de sıkıntısız bir şekilde çalışıyor ve en az 4 yıl daha iOS güncellemelerine düzenli bir şekilde almaya devam edeceğini söyleyeyim. Dostlar, iPhone 11'e bugüne kadar gelen güncellemeler cihazı hiçbir şekilde yavaşlatmadı. Aksine olumlu yönde katkılarının olduğunu belirteyim. Şimdi iPhone 11'in hoparlörlerine geçtiğimizde Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörleri görüyoruz. Seslerin doygunluğu, yüksekliği açısından bize üst seviye bir deneyim sağlıyor. Gerek film izlerken gerekse herhangi bir oyun oynarken iPhone 11'in hoparlörleri oldukça tatmin edici bir ses deneyimi yaşatıyor. Özellikle seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda stereo hoparlörler farkını ortaya koyuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise iPhone 11 IP68 sertifikası ile korunuyor. Bu sayede 2 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor ama siz yine de telefonla havuza girme veya duşa girme gibi riskli işleri yapmamanız gerektiğini söyleyeyim. Çünkü sıvı temasına bağlı herhangi bir hasarda Apple cihazımızı garanti kapsamında değerlendirmiyor.
Dostlar, şimdi bir değerlendirme yapmak gerekirse açıkçası iPhone 11'e baktığımızda bir hafta sonrasında artık 3 model eski bir telefon konumuna gelmiş olacak. Yani bu noktada da iPhone 11 ile iPhone 14 hatta iPhone 13 arasında da çok ciddi farklar oluşuyor. Fakat bana soracak olursanız kamera, performans ve batarya konusunda sıfır bir iPhone aldığımızı düşünürsem kesinlikle halen güncel standartları yakalayabilen ve çıktığı dönemin ötesinde bir cihaz diyebilirim. Bu noktada Apple'ı gerçekten takdir etmek gerekiyor. iPhone 11'e baktığımda kamera performansı olarak da beni halen tatmin etmeyi başardı. Bunun dışında performans olarak işlemci konusunda Yonga seti kısmında hem oyunlarda hem de günlük kullanımda kusursuz muazzam bir deneyim verebiliyor. Halihazırda güncel telefon olarak iPhone 13 kullanan birisi olarak iPhone 11'e tekrardan geçiş yaptığım zaman da herhangi bir hız farkı, yavaşlama, donma, takılma problemiyle hiçbir şekilde karşılaşmadığımı da rahatlıkla söyleyebilirim. Kamera olarak özellikle üst seviye güncel modellerle gerçekten aradaki farkın baya açıldığını söyleyebiliriz. Ancak burada fiyat tarafına baktığımızda da bir iPhone 13 almak istediğimizde iPhone 11'in neredeyse 2 katı bir bedel ödememiz gerekiyor. Bu noktada iPhone 11 fiyat avantajıyla kendi fiyat bandında da kamera konusunda halen zirvedeki modellerden biri. Açıkçası bunların dışında iPhone 11'in en büyük eleştiri aldığı yanı, en büyük eksisi kesinlikle ekranı. Baktığımız zaman kağıt üstünde gerçekten berbat bir ekranla karşı karşıyayız. HD Plus çözünürlük, 6.1 inç boyutunda ve 60 Hz yenileme ile beraber gelmesi bu ekranı gerçekten çok alt seviye gibi gösteriyor. Baktığımız zaman şu an için alt segment dediğimiz $100'lık telefonlarda bile, yani Redmi 9 gibi modellerde bile Full HD Plus çözünürlükleri çok rahatlıkla görebilirken iPhone 11'de HD Plus gibi günümüz teknolojisinin çok gerisinde kalan bir ekranla karşılaşıyoruz. Fakat deneyim olarak kesinlikle böyle bir hissiyat uyandırmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. iPhone 13'ten de bu telefona geçtiğimde diğer Android modellerden AMOLED, OLED ekranlı yüksek çözünürlüklü telefonlardan geçtiğim zaman da iPhone 11'in ekranının kötü hissettirdiğini söyleyemeyeceğim. Bu noktada bana katılmayanlarınız tabii ki olacaktır. Fakat objektif bir şekilde baktığımda Apple iPhone 11'de de diğer HD Plus çözünürlük sunan telefonlarında da gerçekten kaliteli paneller kullanıyor. Rakipleriyle aradaki çözünürlük farkını kapatıyor diyebilirim. Ekran konusunda çok bir şüpheniz olmasın. Yine de beklentinizi yüksek tutmayın. Ama kesinlikle söylediğim gibi üzecek bir ekrana da sahip değil. Batarya performansı da her türlü kullanımda bir gününüzü rahat çıkartıyor. Burada eğer pil sağlığı %100, %99 gibi neredeyse hiç yıpranmamışken 9-10 saat civarı ekran süreleri almak gerçekten önemli bir avantaj. Bu noktada şu anda Android tarafındaki rakiplerinden de iPhone 11'in avantajlı olduğunu düşünüyorum. Pil konusunda da eski olmasına rağmen iPhone tarafındaki en güçlü modellerden biri. Dostlar, genel bütünüyle baktığımda iPhone 11 128 GB olarak 15.000 TL'lik güncel fiyatıyla kesinlikle alınabilecek, uzun yıllar boyunca da size hiçbir problem yaşatmayacak gayet iyi bir cihaz diyebilirim. Burada 64 GB olarak diğer bir alternatifi de düşünebilirsiniz. Ancak 64 GB'lık bir telefonu günümüz şartlarında ben hiçbir şekilde öneremeyeceğim. Eğer ki 64 GB bana yeter diyorsanız 1000 TL'yi cebinize koyup 64 GB'lık bir iPhone 11'de alabilirsiniz. Fakat eğer bu videoyu iPhone 14'ün lansmanından sonra izliyorsanız, yani fiyatlar arttığında hemen almamanızı beklemenizi öneriyorum. Çünkü bir iki ay sonra eğer ekonomik açıdan çok büyük değişmeler olmazsa fiyatların biraz daha aşağı çekileceğini söyleyebilirim. Bu noktada tekrardan şu anki fiyatlara yakın bir şekilde alabileceksiniz. Açıkçası bu fiyatlardan bağımsız olarak da iPhone 11'in uzun bir süre boyunca halen bu piyasa şartlarına göre alınabilir bir düzeyde kalacağını düşünüyorum. Ayrıca bütçenizi özellikle 15.000 TL bandına kadar çıkaramıyorsanız da kesinlikle ikinci el iPhone 11'lere de bakmanızı öneririm. Bu noktada temiz, garantili bir şekilde ikinci elde bir iPhone 11'i de daha uygun fiyata rahatlıkla alabilirsiniz. İkinci el bir iPhone alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar neler? Bununla ilgili çok detaylı bir videoda yapmıştım. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Oradan da o videoyu izlemenizi öneririm. Evet dostlar, genel olarak iPhone 11 ile ilgili deneyimlerimi anlattım ve şu piyasa şartlarında iPhone 11'i güzel bir şekilde birlikte değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Son olarak da bu telefonu kimler almamalı, iPhone 11 kimlere uygun değil, bundan da hızlıca bahsedelim. Özellikle 5G desteği, ekran kalitesi, ekran akıcılığı gibi noktalara önem veriyorsanız, bunun dışında tek elle kullanıma daha yatkın, daha kolay kontrol edilebilen bir telefon arıyorsanız iPhone 11 kesinlikle size uygun bir cihaz değil. Burada en büyük yapısıyla 5G'yi desteklememesi, ekran tarafında zayıf kalmasıyla eğer bu tarz
özellikler sizin için önemliyse kesinlikle iPhone 11 size göre değil. Peki sizler iPhone 11 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce halen alınabilir bir cihaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.